Nevada çölünün ortasında haritalarda dahi işaretlenmeyen bir nokta düşünün. Üzerinden uçmanız yasak, içine girmeniz yasak, etrafında dolaşmanız, hakkında detaylı sorular sormanız yasak. Hatta Amerikan başkanı bile olsanız bu üsse girmeniz yasak. Bahsettiğim yer İstanbul'un yüz ölçümünün 1/3 büyüklüğünde CIA tarafından cennet çiftliği olarak, hava kuvvetleri tarafından rüya ülkesi olarak, askeriye tarafından Nevada eğitim ve test sahası olarak anılan ama dünya çapında 51. bölge olarak bilinen belki de gezegen üzerindeki en gizli ve gizemli tesis. Adı neden 51. bölge? İçinde neler saklı? Koca bir şehir büyüklüğünde olmasına rağmen neden yer altında üzerindekinden bile daha karmaşık yapılar var? Ve en önemlisi burada neler dönüyor? Ya da daha da korkutucu bir olasılık olarak neler hapis olarak tutuluyor? Gelin gerçekleri birlikte arayalım. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. ...51. bölge, kağıt üzerinde bize sunulan bilgilere göre 1950'lerde Soğuk Savaş'ın kızıştığı yıllarda Amerika'nın özellikle U-2 casus uçağı programı için kurulmuş bir askeri tesis. Bu 51 rakamı neyin nesi derseniz de o zamanlar malum Nevada çölünde çok fazla bomba ve silah denemesi yapıldığı için Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu bu askeri bölgeleri parça parça numaralandırmaya başlar. Ve zamanla bölgedeki test alanları çoğaldıkça rakamlar da artar. İşte meşhur üssümüzün bulunduğu Groom Lake bölgesi de 51 numaralı bölgedir ve bu sebepten de adı 51. bölge olarak anılmaya başlanmıştır. Fakat işin içine biraz gizem ve mistisizm katarsak size şöyle ilginç bir bilgi de verebilirim. Malum Amerika'nın her köşesi sembolizm ile doludur. Washington'ın şehir yapısından tutun para tasarımına kadar. Mason köklerinden ötürü ülkede bu tarz ilginç sembol seçimleri görmek doğal. İşte 51 rakamının da burada ilginç bir özelliği karşımıza çıkıyor. Numerolojik olarak ele alırsak 51, yani 5 + 1 bize 6 sonucunu verir. Bu kimi mistik öğretilerde gizli bilginin üst düzey inisiyasyonun sembolüdür. 51'i kendi halinde ele alırsak da bu numerolojide üstün zeka ve bilinmeyenlerin açığa çıkışını sembolize eder. İlginç bir tesadüf değil mi? Kimi insanlar bunun bir tesadüf olmadığını, çünkü CIA'nin bu rakamın bölge için özellikle seçmiş olduğunu da iddia ederler. Peki o zaman bu iddialardan sonra şu soruyu sorabiliriz. Hangi gizli bilgi ya da bilinmeyenden dolayı bu kod verilmiş olabilir ki? İşte bunun için yakın geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha ortada 51. bölge yokken, yani en azından bizim bildiğimiz kadarıyla yokken, 1947 senesinde New Mexico Roosevelt kasabasında gizemli bir olay yaşanır ve her şey bir anda değişir. 14 Haziran 1947. Akşamın karanlığı New Mexico korona bölgesine çökmüşken gökyüzünü şiddetli bir fırtına kaplar ve yüzlerce yıldırım kasvetli geceyi korkutucu patlamalarıyla aydınlatır. O gece evinden arazisini izleyen William McBrazer, gökyüzünde fırtına bulutları arasında çakan bir yıldırımdan sonra havadan çiftliğinin hemen yanındaki araziye doğru yüksek hızda bir cismin yanarak düştüğünü görür. Korkunç fırtınanın üzerinden günler geçer ve çiftçi McBrazer arazisinin etrafında keşif yaparken bazı metal parçalara rastlar ve izleri takip ettiğinde ise daha büyük bir enkaz karşısına çıkar. Mac karşılaştığı manzarayı ertesi gün Roswell şerifi George Wilcox'a iletir ve ifadesinde bulduğu metalik alüminyuma benzeyen parçaların çok ince ama inanılmaz derecede güçlü olduğunu ve plastiğe benzeyen parçaların ise etrafındaki her şey yanmasına rağmen asla erimediğini rapor etmiştir. Şerif de bu sıra dışı durumu hemen bölgede faaliyet gösteren Roswell Ordu Hava Üssü'ne iletir. Ordu hızlı bir şekilde binbaşı Jesse Marcel komutasında bir ekibi enkazı incelemek ve dikkatli şekilde toplamak için bölgeye gönderir. Ve işte buradan sonra olaylar dünya için oldukça ilginç bir hal almaya başlar. 8 Temmuz 1947'de Roswell Ordu Hava Üssü basın sözcüsü Walter Haut basının önüne çıkar ve insanlara hiç ummadıkları bir söz söyler. Amerikan Hava Kuvvetleri Roswell bölgesinde uçan bir disk ele geçirmiştir. İşte tam olarak bu açıklamadan dakikalar sonra tüm ülke buz keser ve bir anda bütün gündem değişir. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
Basın sözcüsünün yanında görevi yöneten binbaşı Jesse Marcel ise yaptığı açıklamada enkazdaki parçaların olağan dışı hafiflikte olmasına rağmen son derece dayanıklı olduklarını ifade etmiştir. Şimdi buraya biraz daha dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü 8 Temmuz sabahındaki bu ilk ifadeler ile 9 Temmuz'da yapılan ikinci ani basın toplantısı arasında akıl almaz hızda ve gizlilikte bir operasyon yürütüldü. Ve bu operasyon bizim konumuz açısından çok ama çok önemli. Binbaşı ve ekibinin yaptığı açıklamadan hemen sonra bölgeye büyük bir ekip daha gönderilir ve alan tamamen kapatılır. Ordu araçları enkaz parçalarını hızlıca 8 Temmuz gecesi ve 9 Temmuz şafak vakti askeri üsse taşırlar ve oradan da özel kargo uçakları ile enkaz Ohio'da bulunan Wright-Patterson hava üssüne ve Nevada'da bulunan atom bombasının da geliştirildiği askeri tesis olan Los Alamos'a taşırlar. Özellikle Wright-Patterson o yıllarda Amerika Hava Kuvvetleri'nin en son teknolojileri test edip geliştirdiği yüksek teknoloji üslerinden birisiydi. Burası da önemli bir dipnot. Lakin görgü tanıklarının ifadelerine göre askeriye o gün sadece enkaz parçaları taşımadı. Ceset torbasına benzeyen torbalarda da bazı bedenlerin de taşındığı iddia edilmiştir. Şimdi aranızda ağzı olan konuşur normal diyenler olabilir ve haklılar da. Malum bu tarz olaylarda önüne gelen bir yorum yapar ve ortalık karışır. Fakat bugün birlikte en elle tutulur iddiaları ve resmi şahitlerin raporlarını inceleyeceğiz ki kafamız karışmasın. Çünkü bu olay tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir olay. Devam edelim. 9 Temmuz'da biraz önce de dediğim gibi Hava Kuvvetleri Roswell üssünde acil bir basın toplantısı daha yaparak 8 Temmuz'da yapılan basın açıklamalarının tamamen yanlış olduğunu ve aslında bulunan enkazın normal bir hava inceleme balonu olduğunu söylerler. Hatta binbaşı Jesse Marcel'in de enkazı incelerken gözüken meşhur fotoğrafları basına verilir ve konu hızlıca kapatılır. En büyük iki görgü tanığından birisi olan çiftçi McBasil ise ilk ifadesinden hemen sonra askerler tarafından gözaltına alınmış ve 9 Temmuz'daki basın açıklamasına kadar gözaltında tutulmuştur. 9 Temmuz'da ise basının karşısına çıkıp şu sözleriyle yeni bir ifade vermiştir. Bulduğum şey hava balonuna ait olabilir. O kadar önemli bir şey değilmiş gibi gözüküyordu. Ve konuşmasını kapatırken de şu sözleri söyler. Keşke bu olaya hiç karışmasaydım. Çiftçi Basil bir daha ölene kadar konu hakkında konuşmamıştır. Ve ilginç bir şekilde açıklamadan hemen sonra ikinci ana görgü tanığı olan Şerif George Wilcox da görevinden alınmıştır. Yıllar sonra kızı Phyllis McGuire olay ile ilgili şöyle demiştir. Babam ordu tarafından korkutuldu ve bize bu konuda asla konuşmamamız emredildi. Bir hava balonu için sanki biraz fazla sert önlemler gibi değil mi? Ama durun, daha olaylar bitmedi. 1990'larda Amerika'da komplo teorilerinin resmen patlama yaşaması ile birlikte Roswell olayı ile ilgili yüzlerce kişi görgü tanığı olduklarını ifade ederek dergilere, gazetelere, yazarlara konuşmaya başlarlar. Ve Roswell olayı yıllar sonra küllerinden yeniden doğar. Tabii ki bu 600'den fazla görgü tanığının çoğu popüler olma peşinde ne cukkalarım diye takılan tipler. O konunun detaylarına girmeyeceğim bile. Ama bu baskı şöyle önemli bir sonuç doğurdu. Basın ordunun üzerine o kadar çok gitti ki Amerika Birleşik Devletleri ordusu resmi bir basın toplantısı yapmak zorunda kalarak insanlara ikinci resmi Roswell raporunu sundu. Ve aslında kaş yapayım derken göz çıkarıp devasa örtbası resmi olarak doğrulamış da oldu. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Raporda Mogul projesi olarak kayıtlara geçmiş bir ordu projesinden bahsediliyordu. Bu Amerika'da yapılan hava balonu ve yüksek irtifa gözlem balonu projelerini kapsayan bir operasyon. Ve Roswell'de düşen cismin de bu projenin bir balonu olduğunu bize anlatıyordu. Şimdi buraya kadar hadi yine neyse. Gerçekten kılıfına güzel uydurmuşlar. Sadece düşen hava balonunun neden apar topar özel askeri araçlar ve uçuş kaydı olmayan uçaklar ile o bölgede projeyi yürüten onlarca askeri üstten birine değil de 24 saatten kısa bir sürede Ohio'da bulunan Wright-Patterson ileri teknoloji hava üssüne gönderildiğine değinmemişler. Ama raporu esas çöp eden bilgi bu değil. Hatırlayın, size enkazdan bazı bedenlerin de taşındığını söyleyen görgü tanıklarından bahsetmiştim. İşte onlar çok da yabana atılır ifadeler değildi. Birbirinden farklı görgü tanıkları şaşırtıcı şekilde enkazın etrafından taşınan bedenler ile ilgili aynı özellikleri anlatmışlardır. 1 ila 1.2 metre boylarında gri, soluk tenli, büyük kafaları olan, büyük siyah gözleri olan, çok küçük, neredeyse yok denecek kadar burnu olan, tüysüz, metalik elbiseler giyen ve 4 parmağı olan cesetler. Evet, günümüzde bildiğiniz klasik gri uzaylılar tanımının ilk kez kullanıldığı resmi an buydu. Ve bu olaydan sonra popüler kültürün bir parçası haline geldiler. Aslında size küçük bir gerçeği bultuyosu vereyim. İnsanlık tarihinde Roswell'den binlerce yıl önce bu tanım kullanıldı. Ve o zamanlar bu ifadeyi kullanan antik halklar
Bu canlılara çok farklı bir isim ile hitap ediyorlardı. Bu da bir başka videonun konusu olsun. Yakında sizlerle olacak, hafif merakınızı arttırayım dedim. İşte raporda bu iddiaya da bir yanıt vardı. Operasyon High Dive. Bu operasyon Amerikan Hava Kuvvetleri'nin temel paraşüt deneylerini içeren bir operasyondu ve gerek jet uçaklarındaki otomatik fırlatma sistemlerini, gerek de normal personel paraşütlerini test ediyordu. Ordunun basın sözcüsü enkazın etrafında bulunan bu uzaylı cesedi olarak bilinen bedenlerin işte bu operasyonda kullanılan test mankenlerinden birisi olduğunu ve parmak sayısının az olmasının sebebinin ise mankenin enkaz düşünce her iki elinde de bir parmağın yanıp erimesinden dolayı olduğunu söyler. Fakat bu komik açıklamada çok fazla falso var. Madem düşen enkaz normal bir hava balonuna aitti, yanında neden birden fazla paraşüt test mankeni bulunuyordu? Tüm mankenlerin mi parmakları nizami şekilde erimişti? Operasyonda kullanılan mankenler ortalama bir insan büyüklüğünde ve şeklinde yapılmasına rağmen neden tüm görgü tanıkları gerçek cesetlerin 1 metre boyunda ve insandan çok daha büyük kafaları olduğunu söylemişti. Ve hepsinden de daha önemlisi, ki bunu basın toplantısında bir gazeteci de sormuş, Roswell olayı 1947'de yaşanmasına rağmen Operasyon High Dive 1950'lerin başında, tahminen de 1953 yılında başlamıştı. Yani Roswell olayından en az 4-5 yıl sonra. İşte bu soru Hava Kuvvetleri Sözcüsü'ne sorulduğunda kendisi, arşivdeki arkadaşlar operasyonun zamanını yanlış yazmışlar, ondan dolayı demekle yetinmiştir. Mükemmel bir rapor değil mi? Bence yapmasalar daha iyi olurmuş. Ama yine de sayelerinde bariz şekilde yalan söylediklerini anladık. Ama bence hepsinin ötesinde bir nokta daha var. O da askeriyenin 9 Temmuz'da basına sunduğu ve muhtemelen yalan dolan şekilde hazırlanmış hava balonu enkazının yanında duran binbaşı Jesse Marcel'in elinde tuttuğu askeri not. Marcel bunu kasıtlı mı yaptı bilmiyorum ama bence kasıtlı yaptı, çünkü yıllar sonra askeriyeden ayrılınca olayın tamamen UFO örtbası olduğunu itiraf etmiştir. Marcel elindeki notu açık şekilde kameralara dönük olarak tutmuş. Tabii ki o zamanların düşük çözünürlüğüyle bunu anlayamadık. Ama yıllar sonra teknoloji gelişince o not deşifre edildi. Yani bir kısmı. Ama bir kısmı bile bazı şeyleri anlamamızı sağladı. Notun deşifre edilen yerlerinde şunlar yazıyordu. Acil, disk, kazanın kurbanları, diskin içindeki. Dediğim gibi binbaşı bunu kasıtlı mı yaptı bilinmez ama bazı şeylerin yıllar sonra gelişen teknoloji sayesinde anlaşılmasına vesile oldu. Bu güzel tatlının üzerine bir de son bir kaymak ekleyeyim. 2013 yılında FBI arşivlerinde eski bir doküman bulunur. Guy Huttle isimli FBI Washington ofisinde görevli bir özel ajan tarafından 22 Mart 1950'de yazılmış bir resmi evrak. Başlığı uçan daireler ile ilgili bilgi ve içeriği ise şu şekilde. Hava kuvvetlerinde görevli araştırmacının açıklaması şu şekilde. New Mexico'da 3 uçan daire bulundu. Dairesel şekilde 15 metre çapında ve yükseltilmiş merkeze sahiplerdi. Her birinde insan şeklinde ama sadece 1 metre boyunda son derece iyi bir dokuya sahip metalik elbiseler giyen 3 adet beden bulundu. Kıyafetleri bizim yüksek hızlı uçak süren pilotlarımızdaki bayılma önleyici tulumlara benziyordu. Verilen bilgiye göre bölgedeki yüksek güçlü radarlar uçan disklerin kontrol mekanizmaları ile karışmış ve bu sayede bulunmuşlar. Şimdi size sunduğum bu devasa Roswell UFO kazası örtbas tatlısının keyfini çıkarın ve derin bir nefes alın. Çünkü bu daha videonun ilk bölümüydü. Şimdi işin daha da karanlık taraflarına ineceğiz ve karşımıza bu olaylardan hemen sonra ortaya çıkan yeni bir birim, yeni bir tesis çıkacak. Kimsenin izinsiz giremeyeceği ve kimi iddialara göre de orada yıllardır tutulan bir canlının ise içinden asla çıkamayacağı şekilde tasarlanan 51. bölge. Nevada test sahası devasa büyüklükte bir askeri test alanı. Atom bombalarından tutun, deneysel silahlara kadar Amerika bu ıssız ve çorak topraklarda sayısız teknoloji denemiş ve hayata geçirmiştir. İşte bu büyük boşluk ayrı ayrı deneyler için kategorize edilirken 51. test sahası için Amerika'nın farklı planları vardı. 1950'lerin başlarında CIA ve Amerikan Hava Kuvvetleri ortak bir projeyle bölgenin en büyük hava üssü alanını oluşturur ve 1955 yılında resmi olarak 51. bölge açılır. Şimdi 51. bölge konusunu normal şekilde ele alırsak, medyanın dikkat çektiği pek çok sıra dışı ya da kimi zaman paranormal olarak adlandırılan olayların aslında bölgenin doğası gereği son derece normal dedikodular olduğunu anlarız. Neden mi? Kurulduğu andan itibaren üst düzey gizli projeleri ve askeri araçları geliştiren ve deneyen bir bölgeden bahsediyoruz.
Mesela 1955'te yüksek irtifa U-2 casus uçaklarının test edildiği bir yerde. Ve aşırı yüksek irtifadan hareket eden bu uçak hakkında hiçbir bilgisi olmayan halk sık sık bu aracı ve daha önemlisi bulutlara yansıttığı güneş ışığını UFO'lar olarak rapor etmiştir. Sadece bu da değil. 1960'larda sıra dışı tasarıma sahip SR-71 Blackbird ve A-12 Oxcart hipersonik casus uçakları da bu bölgede test edilmiş ve bir kez daha bu tasarımlara yabancı olan insanlar paniğe kapılmışlardır. 80'ler ve 90'larda ise F-117 hayalet uçağı ve ilginç şekilde gerçekten daire şeklinde çeşitli deneysel hava araçlarında testleri yapılmıştır. Yani normal bir şekilde bölgeyi ele alırsak deneysel tasarıma sahip ve halktan gizlenen pek çok sıra dışı teknoloji gece gündüz alanda denenmiş ve tabii ki bu tasarımlara aşina olmayan halk Roswell'in yarattığı büyük etkiyle olayı hemen UFO'lara bağlamıştır. İşte piyasada dönen teorilerin %90'ının arka planı aslında bu askeri deneylere bağlanabilen gerçeklerden oluşuyor. Ama bir de işin %10'luk kısmı var. Ve bu kısım işlerin gerçekten çok karanlık bir hal aldığı bölge. Ve biz şimdi bu karanlığa doğru giriyoruz. Şahsım adına bir komplo teorisini ele alırken sadece ortaya atılan iddiaların güzelliğine göre araştırma yapmam. Benim için esas önemli kriter aslında antitezlerdir. Ve bu sayede bir komplonun ne kadar derin ya da ne kadar gerçek olduğunu anlarım. Biraz önce gördüğünüz Roswell olayı bunun en güzel örneği. Ortada 1000 tane iddia var ve doğal olarak konu çorbaya dönmüş. Ama mesela 1997'deki o saçma askeri rapor benim olayın nedenle örtbas edilmeye çalışıldığını daha iyi anlamama sebep oldu. 51. bölgeyi incelerken de işte bu yaklaşımla hareket edip alakasız gibi görünen konuları birbirine bağlamak lazım. 51. bölgenin ordu ve CIA işbirliğiyle ve üstün yetkiler ile kurulmasının onayını dönemin başkanı Dwight Eisenhower vermiştir. Bu benim bildiğim kadarıyla CIA'nin kontrolünde bu denli söz sahibi olduğu Amerika'daki yegane askeri üs. Üstün yönetim prensibi ise bilmesi gerekenler ilkesidir. Ve bunun ne demek olduğunu şimdi anlayacaksınız. Kurulmasına onay verdiği ve Amerika'nın en gizli teknolojilerin geliştirildiği bu üsle ilgili Başkan Eisenhower bir rapor talep eder. Fakat bu istek reddedilir. İstek tekrarlanır ve tekrardan reddedilir. Bakın başkan dediğimiz kişi ordunun başı. Nükleer silah kullanma yetkisine sahip. Devlet yapısında en üst seviyedeki kişi denebilir. Ama kendi ülkesindeki bir askeri üs hakkında bilgi paylaşımı için yeterli yetki seviyesinde görülmüyor. İyi de peki o zaman kim o seviyede? Ona da birazdan geleceğim. Bunun üzerine haliyle deliye dönen Eisenhower 1958 yılında üsse şu ultimatomu çeker. Eğer bana ne olduğunu anlatmazsanız ABD ordusunu oraya gönderirim. Bunun üzerine ise tarih 2 yola ayrılıyor. Ben size ikisinden de bahsetmek istiyorum, kararı siz verin. İlk iddiaya göre bu ultimatomdan sonra Eisenhower 22 Şubat'ta Kaliforniya Palm Springs'e bir seyahate çıkar. Bu gerçek bir bilgi, kayıtları mevcut. Fakat 22 Şubat akşamından 24 Şubat sabahına kadar başkan gözden kaybolur ve kayıt dışı bir yolculuğa çıkar. İşin bu kısmı da gerçek. Çünkü başkan cidden kaybolmuş. Hatta basın adam öldü bize söylemiyorlar diye ayağa kalkmış. İşte kimi iddialara göre başkanın resmi olarak kaybolduğu o kayıt dışı gecede özel olarak 51. bölgeye götürüldüğü ve orada yapılan araştırmalar konusunda inceleme yaptığı söylenir. Hatta Roswell kazasında hani askeri raporda bulunan bedenler maddesi vardı ya, işte o bedenlerin arasında hayatta olan bir gri uzaylı ile görüştüğü bile iddia edilir. Şimdi bu tabii ki işin spekülasyon kısmı ama şu değil. Bu kayıp günden sonra Eisenhower bir daha bölge hakkında konuşmaz. Sadece görevini bırakmasından önce şu uyarıyı yapar. Amerikan demokrasisi askeri sanayi kompleksinin artan gücüne karşı tetikte olmalıdır. Bu yapı ulusal güvenlik adına demokrasinin altını oyabilir. Bu lafın çıkış sebebi ise Amerika'da başkandan ve tüm kurumlardan bile ötede bir gücün olduğunu acı şekilde anlamasından dolayıdır. İşin komplosal değil de normal yolunu tercih ederseniz de basına verilen rapora göre başkan o gece acilen dişçisine gitti ve küçük bir diş operasyonu geçirdi. Bu kadar. Artık hangi senaryoya inanmak istediğiniz size kalmış. Ama şunu unutmayın. Eisenhower reddedilen tek başkan değildi. Hatta bu işin sonu bir başkanın öldürülmesi ile de sonuçlanacaktı. 1960'larda Başkan Kennedy, ki kendisi bence Eisenhower'ın uyardığı gücü neredeyse açık edecek ilk kişiydi, Amerikan başkanı olarak görevine başlar. 1961 ve 1963 yılları arasında ise Başkan Kennedy CIA kontrolü altındaki bazı gizli projeler hakkında bilgi almak ister ki bunlar tahmin edeceğiniz gibi sıradan projeler değildi.
Bu bilgilendirmeden sonra ise Kennedy acilen NASA ve CIA'den Sovyetler ile birlikte UFO araştırması yapılması için belge ve onay istedi. Ve bu istekten sadece 10 gün sonra 22 Kasım 1963'te Dallas'ta herkesin gözü önünde öldürüldü. Öldürülmeden önce yaptığı konuşması ise bence başkanın neleri keşfettiğini ve Eisenhower'ın ne kadar haklı olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Konuşmanın özetini size sunmak istiyorum. Uzun halinin linki açıklamada olacak. Tüm dünyada yayılmış, acımasız ve son derece etkili bir komploya karşı koymak zorundayız. Bu komplo açık yöntemler yerine gizli yollarla genişlemiştir. Fethetmek yerine sızarak ilerlemiştir. Seçim yerine baskıyı, özgürlük yerine korkuyu kullanmaktadır. Bu sistem insan ve maddi kaynaklarını büyük, verimli bir makineye dönüştürmüştür. Diplomasi, askeri operasyonlar, istihbarat, ekonomi, bilim ve politikayı içine alan oldukça detaylı ve karmaşık bir mekanizmadır. Tüm bunlar gölgeler içinde, perde arkasında hareket etmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan başkanı bile olsanız bu mekanizma karşısında çaresizsiniz ve bu mekanizma her neyse o sırları korumak için ve gövde gösterisi yapmak için ülkenin başkanını halkının gözünün önünde bile öldürebiliyor. İşte dönen oyunun büyüklüğünü varın siz düşünün. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. 1970'lerde Jimmy Carter, Kennedy'den aldığı gaz ile UFO belgelerini halka açacağını söyler. Ama Pentagon ve CIA yetkilileri tarafından bilmesi gerekmeyen sınıfına sokularak kendisine bilgi verilmez. 1990'larda Clinton 51. bölgeyi kapatmak ile tehdit eder. Ama yine bilmesi gerekmeyen kategorisine sokularak bu tehdit sallanmaz bile. Obama ve Trump 51. bölge ifadesini ilk kez resmi olarak kullanan başkanlar olsalar bile orası hakkında daha fazla konuşamazlar. Hatta Trump çok ilginç şeyler var ama konuşamam bile demiştir. Kısaca bahsettiğimiz alan Amerikan devleti içinde ama ondan neredeyse bağımsız ve onun bile üstünde hareket eden bir yapı. Kimileri bu yapıya Majestic 12 diyor. Fakat o dediğim gibi başka bir videonun konusu. Biz konumuzdan sapmayalım. Çünkü karanlık tünelimizin henüz sonuna gelmedik. Yolculuğumuz devam ediyor. İnternet ve gizemli konuları işleyen radyo programlarının arttığı 80'lerin sonu ve 90'larda karşımıza 51. bölgeyi tüm çıplaklığıyla döken bir kişi çıkar. Meşhur Bob Lazar. 1989 yılında kamuoyu önüne çıkan Bob, 51. bölgenin yakınında bulunan ve Roswell'deki enkaz da dahil günümüze kadar ele geçirilen dünya dışı teknolojileri inceleyen ve tersine mühendislik ile bu araçları analiz eden bir tesisin varlığından bahseder. Hatta bahsetmekle kalmaz, bizzat kendisinin de bu tesiste görev yapan bir fizikçi olduğunu söyler. Bob Lazar pek de boş bir kişi değil. Hatta tam tersine Amerika'nın en iyi üniversitelerinden olan MIT ve Caltech'te fizik ve elektronik alanında yüksek lisans yapmış, atom bombasının geliştirildiği Los Alamos laboratuvarlarında görev almış ve 1988-89 yılları arasında da 51. bölgede S4'te bulunmuş bir kişi. En azından bize kendini bu şekilde tanıtmıştı. Lazar'ın 51. bölge hakkındaki ifşaları ise insanlar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Lazar, üstte biyometrik el ve kemik tarama cihazları ile kontrollerin yapıldığını anlatarak, gizli tesiste UFO'ların normal motorlar ile değil, element 115 denilen bir element ile yer çekimini suni olarak yok eden motorlar sayesinde uçtuklarından bahsetmiştir. Bob'a göre 51. bölgenin hemen yanındaki Papoose Gölü yakınlarında kurulmuş yeraltı tesisi S4'te toplam 9 adet UFO varmış ve gördüğü kayıtlara göre de bu araçların sahibi olan ırk Zeta Reticuli yıldız sisteminden dünyaya gelen bir ırkmış. Merak edenler için Zeta Reticuli dünyamıza 39 ışık yılı uzaklıkta yer alan ikili bir yıldız sistemidir. Bob mühendis ve fizikçi olduğu için uzaylıları görmediğini ama onlara ait enkazlar ve makineler üzerinde çalışmalara defalarca tanık olduğunu detaylı şekilde yıllar boyunca katıldığı onlarca radyo ve televizyon programında insanlara anlatmış ve gerçekten takip eden yıllarda element 115'in varlığı, tesiste kullanılan el ve kemik tarama sistemlerinin varlığı ve en önemlisi UFO'ların varlığı Pentagon tarafından onaylanmıştır. Vay be, demek ki adamın dediği her şey doğru. Hemen gidip tüm kitaplarını alacağım diye gaza gelmeyin. Çünkü video boyunca anlattığım bilgilerin aksine burada araya girmem lazım. Bob Lazar her ne kadar 51. bölgeyi popüler kültürün merkezine yerleştirmiş olsa da kendisi sandığınız kadar da dürüst birisi değil. Öncelikle eğitim ve kariyerinden başlayalım. Bob Lazar'ın resmi olarak bilinen tek eğitim kaydı New York Tresper Clark Lisesi'ne ait. Sonrasında iddia ettiği gibi Caltech veya MIT'de okuduğu ya da yüksek lisans yaptığına dair en ufak bir kayıt bile yok. Los Alamos'ta mühendis olarak çalışması iddiasına gelelim.
Lazar bu iddiasını ilk dile getirdiğinde hemen sonrasında oradaki resmi telefon rehber arşivine bakın, benim de numaram var demiştir. Ve gerçekten de vardır. Ama burada şöyle bir bit yeniği var. Lazar aslında Los Alamos'ta çalışmış ama bir mühendis ya da fizikçi olarak değil, teknisyen olarak çalışmış. Ve daha da önemlisi kurumun kablolama ve çeşitli elektronik aletlerin bakımını yapan bir firmanın taşeronu olarak çalışmış. Yani dediği gibi gizli ya da üst düzey projelerle alakası yok. 51. bölge olayına gelirsek adamın orada olduğuna dair, iş başvurusu yaptığına dair en ufak bir belge, kayıt, hiçbir şey yok. Bu sorular Lazar'a sorulduğunda benim geçmişimi yok ettiler, beni karalamak istiyorlar diye cevap vermiştir. Ama bana pek inandırıcı gelmedi çünkü olaylar devam ediyor. Peki ya o bildiği teknolojik araçlar? İşte burası da işin komik kısmı. Bob Lazar'ın bahsettiği el ve kemik tarama cihazı aslında 1977 yapımı bilim kurgu filminde kullanılan teknolojiden alıntıdır. Ve o yıllarda bile çoğu tesiste kullanılan bir teknolojiydi. Hatta bizzat Bob'un arkadaşı Jim Tagliani'nin bu teknolojiyi Tonopah test alanında kullandıklarını Bob'a anlattığı ve onun da bunu hikayesine o yüzden ilham alarak eklediğinden bahsedilir. Gelelim UFO'lara. Bob'un insanlara dikkatlice çizerek anlattığı UFO taslakları aslında ondan bile önce uçan daire iddiaları ve çizimleriyle ilgili programlar yapmış John Lear'a aittir. Ya da son derece benzerdir. Hatta o S4 tesisi filan laflarını da ilk kez Lear dile getirmiştir. Gelelim element 115 iddiasına. Normalde bilim camiasında elementler sırayla giderler. Ve Bob Lazar bu iddiayı yaptığında keşfedilmiş element sırası 109'daydı. Ve Lazar yüksek enerjili bir yakıt olarak 115'in aslında çoktandır o tesiste keşfedildiğini anlatmıştı. Ancak burada da şu var. Element 115 Bob Lazar'ın bulduğu bir kod değil. Adam fütüristik dokunuşlar yapmak için 109'daki sıradan çok daha ileri bir elementten bahsediyor. Ama o basına bu bilgiyi vermeden sadece 2 hafta önce Scientific America'da zaten bu elementten bahsediliyor. Hatta elementi 2003 yılında Rusya'da bulunan Dubna nükleer tesisindeki araştırmacılar resmi olarak keşfettiler ve adına Moskovyum dendi. Ancak Lazar'ın iddiasının aksine son derece kararsız ve milisaniye içinde bozulan bir elementtir kendisi. Daha bunlar gibi tüm iddiaları çürüten deliller sunabilirim. Ama sizi sıkmamak için açıklama kısmına bazı kaynaklara bırakacağım. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bu adam deli mi? Neden böyle iddialarda bulundu? Cevabı çok basit. Her zaman olduğu gibi para. O yıllarda Amerika'da bu tarz komplolardan çok ciddi paralar kazanılırdı ve Bob Lazar da bu senaryoyu hazırlamadan önce borç batağında bir insandı. Babasından tutun taşeron teknisyen olarak çalıştığı Los Alamos'taki bankaya olan $60.000 borcuna kadar cidden finansal olarak batık durumdaydı. Ve kendisi sağdan soldan aldığı bilgileri tek bir ana hikayede güzelce sunarak biraz da şansının yardımıyla popüler olan dalgayı yakaladı ve ciddi paralar kazandı. Kendi kurduğu web sitesinde garip grup kimyasalları resmi izin almadan UFO meraklarına satmaya, UFO çizimleri, bardaklar, tişörtler satmaya, programlara katılmaya ve hatta 2 seferde genel ev işletmeye kadar onlarca iş kolunda volesini vurarak hakkında açılan onlarca davaya rağmen bir şekilde hayatını sürdürüyor. Size hep dediğim gibi %90'ı çöp olan bir deryada %10'u hatta belki %1'i aramak kolay bir iş değil. Peki 51. bölgeyle ilgili en büyük iddiaları atan Bob Lazar ve benzeri tiplerin dediklerinin %99'u yalansa bunlar bu tesislerin aslında sıradan yerler olduğunu mu gösterir? Tabii ki hayır. Bölgede gerçekten uç teknolojiler denenmekte ve bu teknolojiler belki tesadüf, belki değil, Roswell kazasından sonraki takip eden 10 yılda son derece hızlı bir şekilde geliştirildiler. Deminki Roswell olayı ve Amerikan başkanlarına bilgi verilmemesi olayını hatırlayın. Bu kadar gizlinin de gizlisi ne saklanıyor olabilir? Sadece onlar da değil. 51. bölgede çalışanlar yaptıkları sözleşme gereği tesisteki projelerden kendi aralarında bile konuşamazlar. Aksi halde en ağır ulusal güvenlik yasaları çerçevesinde 10 yıldan 20 yıla kadar hapis, hatta vatana ihanetten ömür boyu hapis ile bile yargılanabilirler. Çalışanlar tesise Las Vegas'tan kalkan özel uçaklar ile ve sırf 51. bölge için kurulmuş Janet Hava Yolları kod adlı firma ile taşınırlar. Kısaca gerçekten orada çalışan birisi ağzını açıp tek bir ifşa bile yapamaz. Başkanını herkesin gözü önünde öldüren güçler onları bildiğiniz anlamda yok ederler. Bakın 51. bölge ile alakası olmadan sırf Ulusal Güvenlik Kurumu'nun insanları illegal şekilde izlediğini ifşa eden Edward Snowden ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Çünkü ömür boyu hapis ile yargılanıyor. Hükümetin kirli işlerini hackleyip sızdıran Wikileaks kurucusu Julian Assange kaç sefer öldürülmeye çalışıldı ve 175 yıla kadar hapis ile yargılanması isteniyor. Yani birileri bu kadar ifşa yapıyor ve başına bir iş gelmiyorsa
bilin ki yalan söylüyorlar demektir. Bunu her daim aklınıza tutun. Bob Lazar örneğini özellikle veriyorum çünkü konuyla alakalı bu kağıttan kalenin en büyük temellerinden birisi o. Ve onu çektiğiniz an neredeyse her şey yıkılıp gidiyor. Ama hepsi değil. Bu video aslında büyük bir zincirin ilk parçasıydı. Ve size 1940'ların sonundan itibaren yaşanmaya başlanan UFO olaylarının ve Amerika'yı bir nevi ele geçirdiği söylenen ve bizzat başkanların da insanları uyardığı görünmez, devletten daha üstün ve aşırı gizli bir yapının doğuşunu göstermek için yaptım. Burada masonlar vesaire gibi bir yapıdan bahsetmiyorum. En uç teknolojiyi, hatta dünya dışı bağlantıyı yöneten bir yapıdan bahsediyorum. Bu serinin devamı olarak Majestic 12, Mavi Kitap Projesi, Siyah Giyen Adamlar gibi konuları ele ala yolculuğumuzu derinleştirerek devam edeceğiz. Videonun kurgusunu özellikle hem gerçekten gerçek olan olayları görmeniz hem de o olaylardan yola çıkarak gerçek sanılan popüler kültür doldurması yalanları görmeniz için yapıyorum. Bu ayrımı iyice kavramanız çok önemli. Çünkü bu konular derya deniz. Ama etraf aynı zamanda yanıltıcı çöp bilgilerle de dolu. Hatta çoğu zaman o çöp bilgileri popüler hale getiren de devletlerin organları oluyor ki siz gerçeğe yaklaşamayın. Sanırım hem geçen haftaki gerçek komplolar videomda hem de bugün bu video ile bu ayrımı daha iyi görmüşsünüzdür. Dediğim gibi Bob Lazar en popüler örnek olduğu için verdim. Yoksa oho daha 1000 tane kişi ve sıra dışı iddiaları var. Takip eden videolarda da bu işleyiş böyle devam edecek ki işin en azından ulaşabildiğimiz en derin kısmına elle tutulur bilgiler ile ulaşalım. Evet, işin en dibine inmek imkansız. Ama en azından ulaşabildiğimiz bilgiler kadarıyla genel kültürümüz artmış olur. Evet, o zaman size de şu soruyu sorayım. Bu bahsettiğimiz üslerde Amerikan başkanlarına bile bilgi verilmeyecek kadar gizli ne saklanıyor olabilir? Sizin bu konuda düşünceleriniz ne? Lütfen biraz kaynaklı ve destekli şekilde bildiğiniz şeyler varsa yorumlarda detaylı şekilde yazın. Ama lütfen ayakları yere basan iddialar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı, videoları çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.